Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz toka modellerinin yapımını paylaşacağım. Şöyle bir taneyi alalım, yakından inceleyelim. Bakın fiyongumuz iki parçadan oluşmakta. Bir şu üst kısım, bir de alt kısım. İki ayrı parçayla hazırladım. Oldukça kolay bir model. Oldukça da yavaş anlatacağım. Silikonla birlikte saç lastiğine yapıştırdım arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam oldu. Kesinlikle bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama derseniz ki ben bu lastiğin siyah görüntüsünü sevmedim. Bunu istediğiniz renkle örebilirsiniz lastik kısımları. Ama bu şekilde sağlam olduğunu belirteyim. Şimdi çıt çıtlı tokaları da hazırladım. Onu da göstermek istiyorum. Çıt çıtlı tokaları yapıştırmadan önce örmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde sağlam olmadı. Yani çektiğim zaman hemen kopuyor arkadaşlar. Denedim bizzat. O yüzden söylemek istiyorum. Bu şekilde yapıştırdığınızda sağlam değil, kopabilir. Bakın yine silikonla yapıştırdım. Ama dediğim gibi bunu örerek yapıştırmanızı, çıt çıt toka yapacaksanız örerek yapıştırmanızı tavsiye ederim. Bu fiyonkları sadece tokalarda mı kullanabiliriz? Hayır, her yerde kullanabilirsiniz. Örgülerinizi süsleme amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Giysilerinizde işte bir ayrı bir hava katmak istiyorsanız bu fiyonkları hazırlarsınız. Daha ince iplerle hazırlarsınız. Daha küçük fiyonklar olur. Her yerde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben böyle toka olarak kullanmak istedim bugün. Koton iplerle hazırladım. Toka olarak kullandığım için hani uzun ömürlü olsun istedim. Tüylenme sorunu olmasın istedim. O yüzden de koton iplerle hazırladım. Sizin de koton ipleriniz varsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi beraber örelim. Öncelikle şu büyük parçadan başlayacağım. Bunun için 23 tane zincirimizi çekelim. Evet, 1 2 çok sıkı olmayan zincirler çekmeye çalışın arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 ve 23 tane zincirimizi çektik. Şimdi her bir zincirime işlem yapacağım. Öncelikle yanındaki şu zincire şöyle yakına gelelim. Bakın şu zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Yanındaki zincire, aynı zincire değil, yanındaki, şöyle göstereyim, yanındaki zincire batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bakın 1 2 3. Bunların hepsini tek seferde çıkıyorum. Yani bir tane çakma trabzan yapmış oldum. Şimdi yanındakine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sabitleyelim bunu. Evet, sanırım daha iyi oldu. Evet, şimdi yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın tığımda 3 tane var. Şimdi öncelikle bir iki tanesini çıkarıyorum. Daha sonrasında da yine diğer ikisini çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Tekrar yanındaki zincire, bakın aynı zincire değil, yanındaki zincire bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Yani ikili trabzan yaptık. Bundan toplamda 7 tane yapacağız. Şimdi ikinciyi yaptık. Üç, dört, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. 7 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimi tekrar doluyorum. Şimdi çakma trabzan yapacağız. Bir tane çakma trabzanımızı ipimi doladım. Hemen batıyorum yandaki zincirime ve bu üçünü hepsini tek seferde çıkarıyorum. Şimdi 2 tane kaydırma yapacağız. Tığımın üzerine ip almadım. Yanındaki zincirime batıyorum ve şöyle içinden çıkarıyorum. Tekrar yanındaki zincire batıyorum ve içinden çıkarıyorum. İpimi doladım. Şimdi yandaki zincirime bir tane çakma trabzan yapıyorum. Battım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım.
İpimi doluyorum ve 7 tane trabzan yapıyorum. Yani ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 2 3 3 4 4 5 6 ve 7. İpimi doladım. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çektim. Şimdi en son bir tane zincirimiz kalıyor. Bu en sonki zincirimize de 3 tane sık iğne yapacağız. Yani karşıya dönüşümüzü hazırlamak için. 1 2 3. İpimi doluyorum. Şimdi 3 tane hazırladım. Şimdi bakın hemen zaten bunların karşılarında, yani bu karşı sırasında aynı burada ne yaptıysak aynı şekilde döneceğiz. Zaten küçük küçük bakın yerleri mevcut. Şurada görüyor musunuz? Aynı şekilde. Şimdi bu çakma trabzanda, bunu çakma trabzan yapıyorum. Bir tane. Yani hepsini tek seferde çıktım. Burada 7 tane trabzanım vardı. Her birinin karşısına birer tane trabzan yaparak toplamda 7 tane trabzanımızı hazırlıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Tam karşısında burada da çakma trabzan vardı. Buraya da yine aynısını yaptım. Şimdi 2 tane kaydırmamız vardı. 2 kaydırma yine yapıyorum. Bakın hemen içinden çıktım. Yaptım, içinden çıktım. Şimdi bir tane çakma trabzanımız vardı. Yine onu yapıyorum. Ve 7 tane trabzanımız vardı. Bu 7 tane trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. En sonda bir tane çakma trabzan var. Ve bir tane de sık iğnemiz vardı. Hemen bu sık iğnemizi de yapıyoruz. Bakın tığımda 2 tane var. Bizim tek seferde çıktım. Şu orta noktasına da batıyorum. Ve sabitliyoruz. İçinden yine kaydırma yaparak. Şimdi ikiye katlıyoruz. Bakın 2 tane parçadan oluştu. Bir bu tarafta, bir bu tarafta. Bunu şöyle ikiye katlıyoruz. Ve diğer tarafında yine şöyle orta noktasına batıyorum. İpimi aldım. Kaydırma yaptım yani. Ve burada 1 2 tane sabitlemek için zincirimi çektim. Buradaki ipimizi şöyle birazcık uzunca bırakıyoruz arkadaşlar. Bununla işim tamam. Bakın şöyle ortadan ikiye katlayacağız bunu. Şu şekilde olacak. Fiyonk şeklini alacak. Bunun ipi daha ince olduğu için bakın bunlardan daha küçük düştü. Bunlar daha kalın iplerle yapıldı. Bu daha ince bir iple yapıldı. O yüzden daha küçük düştü. Şimdi diğer parçamızı hazırlayalım hemen. Şöyle. Diğer parçamız için 13 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13.
Aslında aynı işlemleri yapacağız ama sayı olarak daha az olacak. Şimdi hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 2 tane de ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. 2 tane de kaydırma yapıyorum. 1 2. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine bir tane çakma trabzan, 2 tane trabzan, 1 2. Bir tane çakma trabzan ve sondaki zincirime de 3 tane sık iğne yapıyorum. Karşı tarafa döneceğim çünkü. Şöyle 1 2 3. Burada bir tane çakma trabzanım vardı. Çakma trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan vardı. 1 2. 2 trabzan. Bir tane çakma trabzan ve 2 tane de kaydırmamız var. Hemen şöyle 2 kaydırmamızı da yapıyorum. 1 2. Bir tane çakma trabzan, 2 tane trabzan, ikili trabzan, 1 2. Bir tane çakma trabzan ve bir tane de sık iğne ile başlamıştık. Yine onu da yapıyorum. Ve sondakini de şöyle ortaya da batıyorum. Kaydırarak bir zincirle sabitledim. İpimi burada kesiyorum. Çok uzun olmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle atalım. Şöyle düzenleyelim. Şunu arkada şu ilmeklerin aralarında yok edelim hemen. Evet. Hemen şimdi şöyle şu fazlalık iplerimizi de keselim ki kötü bir görüntü oluşmasın. Evet, bu parçamızı da hazırladık. Bunu da şöyle iç kısmında bir tane parça var. Onu da yok ediyorum. Tamamdır. Şimdi bakın şöyle tam orta kaydırma yapmış olduğumuz yere denk getiriyoruz. Bunu da alıyorum, yine ön yüzünü şu şekilde koyuyorum. Şöyle bakın. Yine bunun da kaydırma yaptığımız kısımla tam denk gelecek. Şuradaki uzun bırakmış olduğumuz ipi şöyle ortasından sıkıca çekerek saracağım. Sonra şöyle elinize de düzeltirsiniz arkadaşlar. İyice sıkı sıkı birkaç tur attırıyorum. Evet. Bir tane daha yapalım. Şimdi arka kısmından isterseniz iğneyle, isterseniz tığ yardımıyla şu sarmış olduğumuz iplerin arasından geçirip düğüm yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet. İğneyle de şu kısımlarda yürütebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle bir tane yürüteyim hatta ben de, siz de görün. Evet. Daha sonrasında da bunu kesebiliriz. Şimdi bir tane lastik alacağız. Şöyle tabii ki düzenlemelerimizi
yapıyoruz arkadaşlar. Lastiğimizin şöyle açabiliyoruz. Bakın şu şekilde, şöyle buraya bunu silikon yardımıyla yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bu da hazırlanmış oldu. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize sağlıkla kalın.